Ben Muhammed Şengöz, karikatür ve baskı sanatçısıyım. İzmit doğumluyum. İlk gençlik çağlarımızda bildiğimiz gibi Gırgır Oğuz Aral vardı. Oğuz Aral'a karikatürler yollardık. O karikatürlerden biri yayınlanınca ilk maddi anlamda para aldığımız için profesyonel yaşam onu diyebiliriz. 15 yaşında. Ondan sonra karikatür hayatı epey Gırgır'a yollamakla geçti. Aynı zamanda bizim yerel gazetemiz vardı. O zaman orada da ben yerimde duramıyordum tabii o karikatürleri yayınlatmak, ben de varım demek şeklinde. Genel yayın yönetmenine götürdüm. Orada bir baktım baş sayfaya koymaya başladı karikatürlerimi. Yani o beni daha da mutlu etti. Yani gencecik bir yaşta baş sayfada karikatürleriniz yayınlanıyor. Aslında İzmit beni karikatürcü yaptı diyebilirim. Çünkü o zamanlar fabrikalar yapılıyor, kentleşme, sanayileşme had safhada. Doğayı tahrip etme oluşmaya başladı. Ağaçlar kesiliyor işte. Deniz çok fena kirli, körfezimiz. Bunlarla ilgili karikatürler yapmaya başladım. Bu karikatürler epey etkili olmaya başladı. Uzun yıllar gazeteye çizdim. Hayatımda 2 tane olay vardır. Bir, karikatür çizmek. İkincisi de güzel sanatlara öğrenci yetiştirmek. İzmit gibi yerde yapabileceğim belki tek şey oydu diyebilirim. En güzel yıllarımdı. Bu güzel yıllarımdı ama maalesef sonra benim yaptığım karikatürler yüzünden tabii iktidarın ışığına uğradım. Hem gazeteden uzaklaştırıldım, öğrencilerimden de uzaklaştırıldım. Var olan atölye kapandı. Bugün hala öğrencilerimle görüşürüm. Hepsi işte dünyanın değişik ülkelerinde haberler alıyorum. Benim en büyük mutluluk kaynağım bu. Karikatüre esas başlama 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'ydı. Yani 64 doğumluyum. O zaman 10 yaşında olduğumuzu düşünün. O yıllar Günaydın Gazetesi'nde tam sayfa Yunanların bizimle ilgili yaptıkları karikatürler yayınlanmıştı orada. İşte yani bizi kötüleyen hesapta. Ben de o zaman çocuk akla milliyetçilik damarlarınızda otomatikman oluyor o savaş ortamı. O karikatürleri ben tekrar taklit şeklinde yapıp işte Yunan bayrağıysa Türk bayrağı, Türk bayrağıysa Yunan bayrağı şeklinde yapıp kendimce böyle bir tepki verme biçimiydi. Yani aslında Günaydın Gazetesi'nin o zamanki karikatürleri koyması önümüze böyle bir tanışıklık anlamda güzel oldu diye düşünüyorum. Ondan sonra ona tepki vererek başladı. Ama çocukluğumda bir taraftan da sporla da yetiştim. Futbol oynuyordum. İyi bir yedek kaleciyim diyorum ben. Belki karikatüre onun da yararı olmuştur. Bugün baktığım zaman kaledeyken geriden bakıyorsunuz. Yani bütün takım, karşı rakibi de görüyorsunuz. Kendi takımınızı da yönetiyorsunuz. Benim biraz o karikatürdeki ters köşe mantığıma da iyi geldi. Yani mesela penaltı atarken penaltı atan kişinin sağa mı atacak, sola mı atacak sezgisini yakalamak. Ve orada da karşıdaki eğer beni ters köşe yatırdığı zaman onu gidip öpesim gelirdi. Yani tebrik etmek isterdim o. Yani çünkü orada sizin aklınızı okuyup öbür tarafa atıyor. Mesela ben karikatürde de bunu çok seviyorum çizimlerimde. Ters köşe yapmak biraz onda bir cinlik, onda bir hinlik var. O da karşı tarafı bazen kızdırabiliyor ama karikatüründe biraz esprisi de bu. Kendi olmak zordur. Sanatta da bu zor. Kendi olmak. Kendinizi gerçekleştirmeye başlıyorsunuz bir noktadan sonra. O nokta kiminde belki 30 yaşından sonra, kiminde 40'ından sonra olabiliyor. Sonrasında artık beğenilmemeye başlıyorsunuz iktidar tarafından, eleştirdiğiniz insanlar tarafından. Oradaki işte yapı sizi bazen zorluyor, hayatınızı değiştirmenize bile neden oluyor ki ben de öyle oldu. Dediğim gibi başta gazeteden atıldık, iş yerimden atıldım gibi şeyler bir noktadan sonra insanı yıpratan süreçler. 7 yıl yargılandım. Yorucu bir süreçti bizim için ama yine çizmeye devam ediyoruz. Şimdi başarılı karikatür bir defa konuyu en dokunulmamış, en ele alınmamış biçimde yani farklı ve yaratıcı bir çözümleme olduğu zaman bence o biraz başarıyı iyi kılıyor. Formüle edilmiş, ilk akla gelen yapılar beni her zaman korkutmuştur. Onun için mesela yarışmalara bile katılırken son anda katılırım, son dakikaya bırakırım neredeyse. O benim tembellik yaptığımdan değildir. Tamamıyla daha yeni ne bulabilirim, daha farklı ne bulabilirimi her zaman düşünmüşümdür. Karikatürcüyseniz tabii ki Türkiye'deki sorunlar sizi ister istemez cezbediyor ve onlara çizerek müdahale etme durumunda oluyorsunuz. Ama bu konular bittiği zaman da oturacağız mı evimizde biz? Kendimle didişmeye başlıyorum o zaman. Yani sonuçta sanat insanı ele alan bir şey. Bütün özlem duygularımız, aşklarımız, sevgilerimiz, kararsızlıklarımız
hepsi bizi biz yapan, daha doğrusu eksikliklerimiz bizi biz yapan şeylerdir. Bunları yakalamak için de yine karikatür vardır. Yani kendimize okları batırmak diyorum ben buna. Bunu yapabilirsek o hoşgörü ortamını da sağlayabiliriz. Bence bugün pek çok yerde bunlar yapılamıyor. Sorun bu zaten. Karikatür deyince sadece muhalif olacak, işte sert olacak diye de bir şey yok. Çok eleştirilerde işte karikatürcü ot çizmeyecek, böcek çizmeyecek, çiçek çizmeyecek. Niye çizmesin? Ya bu da yaşamın içinde var ve insanın ilişkiye girdiği bir konu. Kaybettiğim bir arkadaşım vardı. Bir gün yolda gördü beni. Ya Şengöz dedi, karikatürlerini izliyorum dedi, harika dedi. Hiç kaçırmıyorum, her gün izliyorum falan dedi. Ama dedi bazen dedi, bazı karikatürlerini ben anlamıyorum dedi. Ben de cevap şöyle vermiştim. Evet ya ben de anlamıyorum. Şaşırdım. Nasıl yani dedi. Sen çizdiğin karikatürleri anlamıyor musun? Evet anlamıyorum dedim. Niye yayınlatıyorsun dedi bana dedi. İşte birileri anlasın da bana anlatsın diye. Yani diyeceğim şu, bazı karikatürleri ben bile çizdiğimde anlayamıyorum. Hatta böyle şu masadan yere attığım karikatürler var. Bazen bir konuğum geliyor, görüyor yerde. Aa diyor bu ne güzel olmuş dediği zaman demek ki o anlamlandırabiliyor. Ya ben olayın içinde olduğum için anlamıyorum ya da dediğim gibi o aptal kısmım hala duruyor kenarda galiba diyebilirim. Ama ya onu kendime özellikle bırakıyorum. O alanı bırakıyorum. Çünkü çok akıl yaratıcılığı öldüren bir şey aslında. Yani biraz böyle bir aptal kısmı bırakmak istiyorum beynimin o tarafında. Öyle yol almak beni keyiflendiriyor açıkça. Sanat biraz da bu aslında. Sanat hep böyle gerçeği anlatalım değil. Sanıyorum Pina Bausch'ta izlemiştim gazeteye verdiği röportajda. Sanat gerçekle düş arasında, akılla delilik arasında gidip gelen bir şey diye bir tanımlama vardı. Hiç unutmam. Bunu ilerletirsek şöyle diyebiliriz. Sanatçı dediğiniz hem akıllı olacak, hem deli olacak biraz. Hem gerçeği görecek. Yani gerçekten bana ne diyemez. Şuradaki haberlerden, dünyada olup bitenden bana diyemez. Dememelidir bence. Ama bir taraftan da sadece de gerçeğe de çok takılıp düşlemesini engellemeyecek, düşleyecek. Bunların arasında gidip gelmeler işte bizim aslında ürettiğimiz şeyler.